Merhaba. Aracımızdan gelen vuv vuv diye bir ses vardı. Özellikle bu frene bastığımızda geliyordu. Ancak ne zaman geldiği tam olarak belli olmuyor. Bazen ilk başlarda geliyor arabayı kullanmaya başladığımızda. Bazen daha sonraları geliyordu. Bazen ağırlık varsa geliyordu. Ama tam olarak kestiremiyorduk. Yola çıkmadan önce servisimize gelerek ustamıza aracımızı gösterdik. Bakalım kendisi bu konuyla alakalı neler diyecek, neler yapacak, bu vuv vuv sesini nasıl keseceğiz? Ustam, şimdi bu vuv vuv sesinin gelme sebebi nedir? Önce genel bir sebepleri bize açıklar mısın? Neden bu ses yapar? Ne olur? Balata sertleşir. Normalde bitmese bile balata sertleşir. Balata sertleşmediği zaman büyük ihtimal bitmiştir. Zaten diskten de anlaşılacağı üzere mahvolmuş. Normalde şundaki gibi bir tarafı bitmiş, bir tarafı bitmemiş. Normalde bu seviyeye geldiği zaman değişmesi lazım. Ancak kaliperlerin pinleri çalışmadığı için bir tarafı komple bitmiş, bir tarafı neredeyse hiç gitmemiş. Yani bu anormal bir durum. Şimdi biz bu balatamızı, diskimizi değiştireceğiz. Ayrıyeten pimlerimizi sökeceğiz. Güzelce yağlayacağız. Fabrikasyon haline getireceğiz. Bir taraf söktük, şimdi diğer taraf söktük. Az önce gördüğümüz sökülmüş tarafta. Şimdi sökülmemiş tarafa bakıyoruz. Buradaki kaliperlerin durumu sanki daha iyi gibi. Aynen. Bu taraf bitmemiş. Buradaki frenlerin durumu daha iyi gibi. Ama bunlar da bak şurada gördüğünüz gibi disklerin üzerinde fatura dediğimiz şu kenarlarda oluşan, yüzeyinde değil de tam köşelerinde oluşan, mesela normalde şöyle bıraktığım zaman dümdüz gitmesi lazım. Ancak burada bir şey uğruyor. Bir çukur gibi bir şey oluyor. Aynen. İçeride çukur gibi oluyor. Yüzeyi değmiyor, yalnız köşeleri değiyor. Normalde bunları takmadan önce işte yanlarını taşlamak gerekiyor ya da diski torna ettirmek gerekiyor. Diski torna ettirmek yerine bazen şu yanlar direkt taşlanıp takılabiliyor. Peki diskin torna edilmesinin disk üzerinde bir sakıncası var mı? Bir mahsuru var mı? Şöyle, disk hiç torna olmadıysa bence hiçbir sakıncası yok. Yani direkt torna etmek yerine diski değiştirmek biraz saçma. Hem maliyet yüksek olur hem de gerek yok. Kalınlığı kurtarıyorsa disk tabii torna edilir. Peki bir disk kaç defa torna edilebilir? Yani maksimum 2 kere. O da zaten en az 6-7 yıla geliyor. Kaç bin kilometre olur bu? Var mı böyle bir kıyas? Yoksa kullanım tarzına göre değişir mi? Tabii, şimdi balata normalde iki balatada bir disk genelde torna edilir. O şimdi sürücüye göre değişir. Kimine 10 bin gider bir balata, kimine 40 bin, 30 bin gider yani. Buna bir kilometre vermek pek mantıklı değil. Diskin son hali bu şekilde. Üstü resmen paslanmış. Şunlar muhtemelen vurduğumuz zaman dökülecek ki şuralar dökülmüş. Bu sesinin gelme sebebi bu. Yeni diskimiz. Bu da yeni disk. Şöyle üstünden ufak bir pürüz yok. Elinizi yaptığınız zaman zaten herhangi bir kanalı olmadığını görüyorsunuz. Önceki balatalarımız normalde seviyesi iyi. Yalnız yüzeyi eski diske alıştığı için bunu diski değiştirmenin hiçbir mantığı kalmıyor eğer balatayı değiştirmezsek. Diski değiştirdikten sonra kesinlikle balata değişimi de olmaz. Ustam, şimdi tamam. Diski değiştirdik. Balatalar da değişiyor. Evet. Ancak kaliperler ve etrafındaki aksam baya bir pasla. Bunun bize bir mahsuru, zararı var mıdır? Bunun tabii ki hiçbir mahsuru yok. Bunun sadece dışı iskelet. Bunun çalışan aksamı burası. İçi. Aynen. Bu sağlam bir şekilde çalışır sürece gerisini zaten her arabanın ki burası paslanır. Niye? Suya giriyor, şeye giriyor, soğuğa, sıcak, göre. Ramazan Usta, şimdi biz disk ve balataları değiştirdik. Bu disk ve balatanın birbiriyle uyum süresi var mıdır? Ya da bu süre zarfında bizi ne bekliyor? Normalde şimdi diski yani normal seviyesine değiştirseydik balatayı, diski sağlam kalmış olacaktı. Disk kalıp da balatayı değiştirdiğimiz zaman bu süre yani minimum bir 50-60 kilometrede de alışıyor genelde. Şimdi biz zaten disk ve balatayı ikisini aynı anda değiştirdiğimiz için bunda alışma süresi diye bir şey yok. Zaten ikisi de sıfır olduğu için direkt birbirine uyum gösterecek. Bu süre zarfında herhangi bir sesle falan karşılaşmayacağız yani, değil mi? Büyük ihtimal karşılanmayacak. Çünkü ikisi de sıfır olduğu için
bir etki göstereceğini zannetmiyorum. Eğer ikisinden biri değişmeseydi 60-70 kilometre bir alışma süresi olurdu. O zaman diski değiştirdiğimiz zaman muhakkak Tabii. balataları da değiştirmemiz gerekiyor. Balata değiştiği zaman disk değişmesine gerek yok. Yalnız disk değiştiği zaman balata kesinlikle değişmesi gerekiyor. Anladım. Şu an piston itme işlemimizi yapıyoruz. Balatalar bittikçe bu içerideki piston dışarıya doğru diskle balatanın arasındaki boşluğu doldurur. Biz ikisi de şu an sıfır olduğu için sıfır noktasına geri getireceğiz. Peki bu gelen sürtme sesi normal değil mi? Tabii ki normal. Normal balata. Şimdi aynı işlemi ustam diğer diskimiz için de yapacak. Ustam bir diskimizin durumu iyiydi, diğerinin pek iyi değil diyelim. Bu durumda ne yaparız? İyi değil derken Ya bir diskimizin değişime ihtiyacı var ama diğer diskimizin değişime zaten ihtiyacı yok. tek çift satılan bir şey. Tek satılmaz zaten. Siz izleseniz de vermezdir. Tabii ki sağlıklı olan yönü de çift değişmesidir. Yani bir diski değiştirdiğimiz zaman mecburen aynı arka tarafsa arka taraf, ön tarafsa ön taraftaki disklerin ikisini birden değiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki. Aynen. Şimdi kenarları büyük geldiği için kenarlarının taşlanması gerekiyormuş. Neresi taşlanacak usta ve neden taşlanacak? Yani normalde bak diğer taraf taktığımızda direkt ikisi de Oturdu. hiç zorlanmadan oturdu. Bu yani normalde şunun değişmesi gerekiyor ama bu Kaliperin piyasada, mi? aynen. Kaliperin değil de balatan yatağın değişmesi gerekiyor. Piyasada bulunan bir malzeme değil. Bulunsa bile bayağı bir pahalı bir malzeme. O yüzden kenarlarından hafif taşlayacağız. Frenlerimizin bütün bağlantılarını yaptıktan sonra son aşama olan lastiklerimizi takıyoruz. Ustam bir test sürüşüne çıkarız. Çıkarız abi. Eski diskin üstündeki yolları görüyorsunuz. Şurası da zaten zamanla içeri doğru göçmüş. Şurada bir çukurluk oluşmuş. Burası frenin bastığı yer. Arabadaki jant kapağı korumalarını haliyle çıkarttık. Bu haliyle kara şimşek gibi duruyor. Böyle bir şey. Lastikler, füzyonlarını tutturduk. Tabancayla sıkacağız elbette ama tabancayla sıkarken ayarını dire getiriyoruz. Yani %90'ı hep en sonunda sıkıyor. Hiç tork kullanmıyor. Şu an sıktık yani hiçbir şekilde yalan olacak bir şekilde değil. Bu elimdeki nedir usta? Bu tork anahtarı. Tabancayla çok küçük devirde sıktığımız için bu halde gitmez. En son tork kullanarak 12 kiloya sıkıyoruz. Bu tamamen servis ayarı yani. Bu şekilde Aynen. bijonların herhangi bir Yani- yalama yapmasına İmkan yok. Ne çıkar ne de yalama olur. Yani ayarı kaçsa fabrikanın verdiği değere göre sıkıyoruz. hadi bir test edelim Ramazan usta. Yaklaşık 15 dakika boyunca freni sürekli test ederek kullandık. En ufak ses yok. Neydi o ses öyle? Gece araç kullanmaya korkuyordum. Yani gerçek anlamda korkuyordum. Her frene bastığımda huu, huu, huu diye alttan gerilim tonu veriyordu araç. Valla eline koluna sağlık Ramazan Usta. Sağ olasın. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.